Merhaba, ben Mehmet Akif Çınar. Öncelikle herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bugün etli, bol sebzeli, oldukça lezzetli bir tarif paylaşacağım. Bu tarif aynı zamanda Gaziantep yöremizde de sıklıkla yapılan bir tariftir. Eminim Kurban Bayramı'ndan sonra da sizlerin de sıklıkla yapacağı bir tarif olacaktır. Buyurun malzemeleri tanıyarak yapımına geçelim. Tarife kullanacağım sebzeleri tanıtarak başlamak istiyorum. Burada mutfakta ne varsa, buzdolabında ne varsa kullanabilirsiniz. Ben 2 adet soğan, birkaç yeşil biber, 1 adet kapya biber, 2 adet domates, patates ve patlıcan kullanacağım. Bunun yanında birkaç diş de sarımsak ekliyorum. Sebzeleri damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Sebzeleri doğramaya ise patlıcanlardan başlıyorum. Kuşbaşı et büyüklüğünde patlıcanları doğrayacağım. Patlıcanları doğradıktan sonra acısının çıkması için tuzlu ılık suya atıyorum. Ve tamamının suyun içinde kalması için üzerine bir tabak yerleştiriyorum. Ve bu şekilde 10 dakika boyunca bekletiyoruz. Kuşbaşı et büyüklüğünde doğruyoruz. Doğradığım diğer sebzeleri tek bir kasede birleştirebilirsiniz. Ve kullanacağım sarımsakları da doğramadan doğruca sebzelerin içine ekliyorum. Tüm sebzeleri tek bir kasede birleştiriyorum. Doğradığımız eti ve sebzeleri ekleyeceğiz. Patlıcanları da ekliyorum suyunu süzüp. Ve en son 750 gram kuzu eti ekleyeceğim. Koyun, keçi eti veya dananın yumuşak bölgelerine ait bir et kullanırsanız belirteceğim sürede pişecektir. Fakat but eti gibi daha sert bölgelerine ait bir et kullanırsanız pişirme süresini biraz daha arttırmalısınız. Birazdan o konuya da değineceğim. Yemeğin sosu için 1 yemek kaşığı dolusu biber salçası kullanıyorum. Dileyen domates salçası da kullanabilir. Salçanın üzerine dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ben sebzenin ve etin çok ön planda olmasını istediğim için sadece kekik, karabiber ve tuz kullanıyorum. Üzerine 1 su bardağı ılık su ve güzel bir koku ve aroma vereceğini düşündüğüm için yaklaşık 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekleyerek iyice karıştırıyorum. Tüm et ve sebzeleri iyice karıştırıyorum. Ve tepsinin tabanına eşit bir şekilde yayıyorum. Ve hazırladığım sosu da her tarafına gelecek şekilde yemeğin üzerine döküyoruz. En son ise eridiği zaman güzel bir aroma vereceğini düşündüğüm için biraz da doğramış olduğum kuyruk yağlarından ekliyorum. Kuyruk yağı yerine iç yağı da kullanabilirsiniz. Üzerine doğramış olduğum yağları da ekledikten sonra bir pişirme kağıdı ile tepsinin tamamını kapatıyorum. Pişirme kağıdının üzerini de bir folyo ile kapatarak hazır hale getireceğim. Artık pişirmeye geçebiliriz. Eğer mahallenizdeki fırınlar bu şekilde pişiriyorsa odun ateşinde pişirmenizi tavsiye ederim. Ama eğer yoksa alt üst derecede önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 1 saat boyunca pişiriyoruz. Eğer büyükbaş hayvan etiyle yapacaksanız en az 1,5 saat boyunca bu şekilde alüminyum folyo ile pişirmeniz gerekir. 1 saatin sonunda üzerinin folyosunu açıyorum. Ve pişirme kağıdını çıkarıyorum. Ve bu şekilde 30 dakika boyunca tekrardan fırınlıyoruz. Bu sayede üzerinin o yağları da biraz daha kızaracak ve suyunu çekecektir. Ve yarım saat kadar daha tekrar fırında kaldıktan sonra çıkardım. Altında çok az miktarda su var. O suya da ekmek banabilirsiniz. Yemek hazır. Dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Sebzelerin ve etin lezzeti
birbirine geçmiş. Mutlaka bu tarifi deneyin. Herkese iyi bayramlar. Hoşça kalın.